Merhaba, hoş geldiniz. Bir canlı yayında daha beraberiz. Herkese iyi akşamlar. Bugün Grimm kardeşlerin bu kitabından size masal okuyacağım. Grimm masalları, bu ilk cildi. İkinci bir cildi daha varmış, onu göremedim ama yeni aldığım bir kitap. Ki ben önceden de Grimm masallarını çok seviyordum. Elimde bir kitabı vardı. Bu daha kapsamlı bir kitap. Gayet güzel. O yüzden bir masal da seçtim. Onu okumaya başlayacağım birazdan. Belki sonra bir masal daha ekleyebilirim. Böyle düşünüyorum. Herkes hoş geldi. O zaman yavaş yavaş başlayalım. Ben yorumları ya da biraz daha bekleyeyim. Bir 100 kişi olalım diyecektim. Ve öyle okumaya başlarım. Instagram'da tabii herkesin daha çabuk haberi oluyor. Burası biraz daha geç haberiniz olabiliyor burada sanırım ama 2 masal düşünüyordum zaten. Ama ikinci masala karar vermedim. Dün böyle bir masal belirledim. Çok da güzeldi. İkinci masal belki bugün böyle sürpriz olacak. Belki bir numara rastgele açacağım, çekeceğim. Bilmiyorum. Ya da bugün böyle paylaşım yaptım. Lütfen beğenin. Yani sadece böyle bikinili ya da yaz fotoğraflarını değil başka şeyleri de beğenmenizi rica ediyorum. Orada yani bir baykuş vardı. Baykuşlu masal aradım bulamadım ama belki kuşlu bir masal bulurum ki okuyacağım kitapta da kuş vardı. O yüzden isabetli oldu. Evet, okuyacağım kitapta kuş var. Masalda 100 kişiyi geçmişiz şu anda. O zaman ben başlayayım. Evet, lütfen teşekkür ederim paylaşımları. Şimdi ben şeyi kapatayım. Evet, yorumları kapatacağım. Şimdilik kapıyorum. Kapanışta tekrar yorumları açarım. Sohbeti gizle yaptım sanırım. Evet. Böyle oturup şu 12 erkek kardeş. Bir varmış, bir yokmuş. Huzur içinde yaşayan bir kral ile kraliçe varmış. Kral ile kraliçenin 12 tane oğlu varmış. Bir gün kral karısına, dünyaya getireceğin 13. çocuk bir kız olursa servetinin devasa olması ve tüm krallığın ona kalması için oğlanların ölmesi gerekli demiş. Kral 12 tabut hazırlatıp tabutların içini talaşla doldurmuş ve her tabuta birer ölü yastığı koydurtmuş. Sonra tabutları kilitli bir odaya taşıtmış. Ardından odanın anahtarını kraliçeye vermiş ve kimseye bir şey söylememesini emretmiş. Bunun üzerine zavallı kraliçe oturup bütün gün yas tutmuş. Kraliçenin yanından hiç ayrılmayan ve kutsal kitaptan esinlenerek Bünyamin adı verilen en küçük oğlan, "Anneciğim, neden bu kadar kederlisin?" diye sormuş. "Sevgili yavrum, bunu sana söyleyemem." diye cevap vermiş kraliçe. Fakat küçük oğlan annesine rahat vermeyince kraliçe sonunda oğlanı da yanına alarak odanın kapısını açmış ve ona içleri talaşla doldurulmuş tabutları göstermiş. "Sevgili Bünyamin, bu tabutları baban senin ve 11 ağabeyin için hazırlattı." diye açıklamaya başlamış. "Şayet bir kız çocuğu dünyaya getirirsem hepiniz öldürülecek ve tabutların içinde gömüleceksiniz." Bu arada Grimm kardeşler Alman ve Almanya'da Bünyamin ismi. Böyle bir çevrilmiş ya da Türk baskısı için özellikle Bünyamin yapmışlar bu 12 kardeş ve Yusuf hikayesinden.
Kraliçe bunları söylerken ağlamaya başlayınca küçük oğlan onu teselli etmiş. Ağlama anneciğim, biz başımızın çaresine bakarız. Buradan gideriz. Kraliçe bunun üzerine şunları söylemiş. 11 ağabeyinle birlikte ormana git. İçinizden birisi hep orada bulunan en yüksek ağacın tepesinde olsun ve nöbet tutup sarayın kulesini gözlesin. Bir oğlan doğurursam kuleye beyaz bir bayrak çekeceğim. O zaman geri dönersiniz. Bir kız doğurursam kırmızı bir bayrak göreceksiniz. O zaman kaçabildiğiniz kadar çabuk kaçın ve Tanrı yardımcınız olsun. Her gece kalkacak ve kışın sıcak bir ateşin önünde ısınabilmeniz, yazın ise sıcaktan yanıp kavrulmamanız için dua edeceğim. Böylece kraliçe çocuklarıyla vedalaştıktan sonra oğlanlar ormana gitmiş. İçlerinden birisi hep en yüksek meşenin üzerinde nöbet tutuyor ve kuleye bakıyormuş. 11 gün geride kalıp sıra Bünyamin'e gelince küçük oğlan kuleye bir bayrağın asıldığını görmüş. Ya 11 kardeşte sıra gelmiyor, 12. oğlan da geliyor. Böyle bir durum da var, 12 vurgusu. Fakat bayrak beyaz değil, ölmeleri gerektiğini haber veren kan kırmızısı rengindeymiş. Kardeşler bunu duyunca öfkelenmişler. Bir kız yüzünden ölümü mü tadacağız? Madem öyle bunun hesabını soracağız. Nerede bir kız görsek kanını akıtacağımıza yemin ediyoruz. Bunun ardından ormanın derinliklerine dalmışlar ve ormanın en karanlık yeri olan tam ortasında boş duran küçük lanetli bir ev bulmuşlar. Burada kalacağız. Sen Bünyamin aramızda en küçüğümüz ve en güçsüzümüz olduğun için evde kalacak ve ev işlerini yapacaksın demişler. Biz dışarıdan yiyecek getireceğiz. Bünyamin'in abileri ormana gidip tavşan, karaca, kuş, keklik gibi hayvanlar vurmuşlar ve Bünyamin'e getirmişler. Bünyamin de aç kalmamaları için bunları pişirmiş. Böyle zaman su gibi akıp gitmiş. Kardeşler bu evde tam 10 yıl yaşamışlar. Bu arada prenses büyümüş, ilk kalpli, güzel bir kız olmuş. Alnında altın renginde bir yıldız varmış. Prenses bir gün çamaşır yıkanırken çamaşırların arasında 12 erkek gömleği görmüş ve annesine "Bu gömlekler babam için çok küçük. Kimin gömlekleri bunlar?" diye sormuş. Kraliçe kederli bir sesle "Bunlar senin ağabeylerinin gömlekleri" diye cevap vermiş. Prenses "Nerede abilerim? Onlar hakkında hiçbir şey duymadım" demiş. Nerede olduklarını ancak Tanrı bilir. Yeryüzünde oradan oraya dolaşıp duruyorlar diye yanıtlamış kraliçe. Ardından kızını yanına alıp içleri talaşla doldurulmuş yastıklı tabutların muhafaza edildiği odanın kapısını açmış. Bu tabutlar abileri için yapılmıştı. Sen doğmadan önce gizlice kaçtılar. Sonra kızına eskiden yaşanan her şeyi anlatmış. Bunları duyan prenses, "Sevgili anneciğim ağlama, gidip abilerimi arayacağım" demiş. Bunun ardından 12 gömleği yanına alan kız büyük ormana gitmiş ve yola devam etmiş. Bütün gün boyunca yürüdükten sonra lanetli eve gelmiş. İçeri girdiğinde bir delikanlı görmüş. Kızın güzelliğine, üzerinde harikulade giysiler taşımasına ve alnında bir yıldız bulunmasına şaşıran oğlan, "Nereden gelip nereye gidiyorsun?" diye sormuş. Prenses, "Ben kralın kızıyım ve 12 abimi arıyorum" diye açıklamış. Abilerinin 12 gömleğini göstererek "Bunları bulana kadar yoluma devam edeceğim." Bu arada Bünyamin karşısındaki kızın kız kardeşi olduğunu anlayarak "Benim adım Bünyamin, ben senin en küçük abinim" demiş. İkisi de sevinçten ağlamaya başlamış. Birbirlerini sevgiyle öpüp birbirlerine sarılmışlar. Sonra Bünyamin, "Sevgili kız kardeşim, bir sorun daha var" demiş. "Bir kız yüzünden krallığı terk etmek zorunda kaldığımız için abilerimle karşılaştığımız her kızın ölmesi gerektiğini kararlaştırmıştık. Şayet 12 abimi kurtarabileceksem ölmeye razıyım" diye yanıtlamış prenses. "Hayır, ölmeyeceksin" demiş Bünyamin. "Abilerim gelinceye kadar şu fıçının içinde otur. Onları bir şekilde ikna ederim."
Prenses söyleneni yapmış. Akşam olunca diğer kardeşler avdan geri döndüğünde yemek hazırlamış. Masaya oturup yemeye başladıklarında diğerleri Bünyamin'e yeni bir şey var mı diye sormuşlar. Bilmiyor musunuz demiş Bünyamin. Hayır diye yanıtlamışlar. Bünyamin devam etmiş. Siz ormandaydınız, ben ise evde kaldım. Yine de size göre daha fazla şey biliyorum. Anlat bize diye bağırmışlar. Bana ilk karşılaştığınız kızın ölmeyeceğine dair söz veriyor musunuz? Demiş Bünyamin. Evet diye bağırmış hepsi bir ağızdan. Affedilecek fakat anlat artık. Bunun üzerine Bünyamin fıçının kapağını açarak kız kardeşimiz burada diye seslenmiş ve prenses fıçıdan çıkmış. Üzerinde harikulade elbiseler olan, alnında altın renginde bir yıldız bulunan kız o kadar güzel, narin ve zarifmiş ki herkes çok sevmiş ve onu sevgiyle kucaklayıp öpmüş. O günden sonra prenses Bünyamin ile birlikte evde kalıp ona yardım etmiş. Diğer 11 kardeş yemek için ava çıkıp karaca, kuş, keklik avlarken Bünyamin kız kardeşiyle yemekleri hazırlıyormuş. Prenses yemekleri pişirmek için çalı çırpı ve sebzeler için ot topluyor, tencereleri ateşe koyuyor, abileri gelene kadar her şeyi hazırlıyor, evi düzenliyor, yatakların bembeyaz ve temiz olmasını sağlıyormuş. Abileri hayatlarından çok memnunmuş ve hep birlikte büyük bir uyum içerisinde yaşayıp gidiyorlarmış. Bir süre güzel yemekler yaparak ve evde hep birlikte yiyip içerek neşe içerisinde yaşamışlar. Fakat lanetli evin küçük bir bahçesi varmış ve bahçede 12 zambak dikiliymiş. Prenses bir gün abilerini sevindirmek istemiş. Zambakları kopartıp yemekten sonra her birine birer tane hediye edecekmiş. Ne gerek varsa işte, yani işgüzarlık. Sen zambağı niye koparıyorsun, orada duruyor işte. Fakat çiçekleri koparttığı anda abileri birer kuzguna dönüşmüş ve ormanın üzerinden uçup gitmişler. Evde küçük bahçesiyle birlikte aniden yok olmuş. Zavallı kız vahşi ormanda yapayalnız kaldığı an yanı başında yaşlı bir kadın belirmiş. Çocuğum, ne yaptın sen? Neden o 12 beyaz çiçeği kopardın? Onlar senin abilerindi ve şimdi sonsuza değin birer kuzguna dönüştüler. Onları kurtarmanın hiçbir çaresi yok mu diye sormuş prenses ağlayarak. Hayır demiş yaşlı kadın. Yalnızca tek bir yolu var. Fakat bu yol o kadar zor ki başarmak mümkün değil. Çünkü tam 7 yıl boyunca dilsiz olman, tek bir kelime bile konuşmayıp hiç gülmemen gerekiyor. Ağzından tek bir kelime bile çıkarsa ve 7 yıldan yalnızca bir saat bile eksik olursa abilerin anında ölür. Abilerimi mutlaka kurtaracağım demiş diye geçirmiş prenses içinden. Gidip yüksek bir ağaç aramış ve hayaller kurmaya başlamış. Ne konuşuyor ne de gülüyormuş. Günlerden bir gün bir kral ava çıkmış ve büyük tazısı kızın tepesinde oturduğu ağaca koşup havlamaya başlamış. Kral da ağacın başına gelmiş, alnında altın renginde bir yıldız olan güzel kızı görmüş ve güzelliğinden o kadar etkilenmiş ki onunla evlenmek istediğini söylemiş. Kız bir cevap vermese de başını hafif önüne eğmiş. Kral ağaca tırmanarak kızı yere indirmiş ve atına bindirip sarayına götürmüş. Büyük bir görkem ve neşeyle düğün dernek yapılmış. Fakat gelin ne konuşuyor ne de gülüyormuş. Birkaç sene birlikte mutlu bir şekilde yaşadıktan sonra kötü bir kadın olan kralın annesi genç kraliçeye iftiralar atmaya başlamış ve oğluna şöyle demiş. Yanında getirdiğin kız basit bir dilenci. Kim bilir gizli gizli neler çeviriyor. Dilsiz olup konuşamasa da en azından arada sırada gülebilir. Fakat hiç gülmeyen birisi vicdansız olur. Kral önceleri bunlara inanmak istememiş fakat yaşlı kraliçe karısı hakkında hiç durmadan o kadar kötü şeyler söylüyormuş ki kral sonunda ikna olup genç kraliçeyi ölüme mahkum etmiş. Kraliçeyi yakmak için avluda büyük bir ateş tutuşturulmuş. Kral ise yukarıda sarayın penceresinden yaşlı gözlerle avluya bakıyor ve karısını hala çok sevdiği için içi kan ağlıyormuş.
Alevler kazığa bağlanan kraliçenin eteklerini yalamaya başladığı anda lanetli 7 yıl sona ermiş. Havada kanat sesleri duyulmuş ve yere konan 12 kuzgun yeniden 12 ağabeye dönüşmüş. Kraliçenin ağabeyleri ateşi söndürmüş ve kız kardeşlerini kazıktan çözmüş ve sarılıp koklamışlar. Kraliçe artık konuşabildiği için krala bunca senedir neden konuşmadığını ve gülmediğini anlatmış. Kral karısının suçsuz olduğuna çok sevinmiş ve hep birlikte ömürlerinin sonuna kadar büyük bir mutluluk içerisinde yaşamışlar. Kötü kalpli yaşlı kraliçe ise mahkeme önüne çıkartılmış, kaynar yağ ve zehirli yılanlarla dolu bir fıçının içine atılmış ve korkunç bir şekilde can vermiş. Masalımız böyle. Yani içindeki acımasız öğeleri gördünüz mü? Üzerine birazcık konuşmak istiyordum masalla ilgili. Ve yorumları da ben açayım en iyisi şimdi. Bir şey demiş. Osiris'ten Bünyamin'e geçince bir garip oldum diye. Yani doğru, ben de okurken Bünyamin tabii garip geldi ama geçen masalda daha farklı isimler vardı. O da biraz zorlamıştı açıkçası. Şöyle bir şey var. Bu masalda böyle birkaç sembol var. Onlar da böyle ilginç. Zaten illaki bir acımasız kral oluyor. Kötü kraliçe oluyor, cezasını buluyor. Gerçi bakıyorsun yani kral adam kendi annesini kızgın yağda öldürtüyor, yani bu nasıl bir acımasızlık. Diğer kral baba, Oedipus falan kompleksi de denir, oğullarının ölümünü istiyor. Yani kız olursa şey yaparım diyor, yani onları öldürmek gerekir, kıza şey kalsın diye, böyle miras kalsın diye. Değişik kafalar var ama burada tabii şey sembolleri de var, yani hani kadınla ilgili semboller de var. Ya da çiçeğin koparılması, abilerin kuzguna dönüşmesi. Kuzgun da ölümü temsil ediyor zaten. 7 yıl susmak, bir inisiyasyon yaşıyor aslında. Yani kraliçe ya da kız, prenses küçük bir kızken, bir de düşünürseniz 10 yaşında evden çıkıyor. Yani 17-18 yaşında artık şeyler, abileri tekrar canlanınca düşünürseniz yani bayağı bir yani neydi şey var, yani küçük yaşta sübyancılık var açıkçası, böyle bir durum var. Yani bu masallarda hep böyle, George Martin'de de böyleydi. Yani Game of Thrones'taki karakterlerin yaşına bakıldığı zaman böyle bayağı küçüklerdi. Burada da böyle bir şey var. Ben şimdi birazcık sorulara bakacağım. Şöyle az sessiz kaldım, yorumlara bakıyordum da. Evet. Şimdi ben en iyisi yorumları kapayım. Yine garip garip yorumlar var. Ve bir dahaki yayında ya da sorular konusunda bir moderatör olacağım. Böyleydi yani. Bir dahaki masal gecesine kadar görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. İyi akşamlar.